25 Haziran 1999 günü New York'un en büyük emlak krallarından biri Long Island Tıp Merkezi'nde 93 yaşında son nefesini veriyor. Çocukları hemen toplanıyor, vasiyetini açıp o dev mülk krallığını nasıl paylaşacaklarını tartışıyorlar. Ama birkaç hafta sonra işler karışıyor. En büyük oğlunun çocukları vasiyetten dışlanınca ortalık toz duman. Bir yıl geçmeden 2 torun, "Büyük babamızın vasiyeti haksız yere değiştirildi" diye haykırıp teyzeleriyle amcaları Marianne Trump, Robert Trump ve Donald Trump mahkemeye veriyor. İşte böylece bu adamın kurduğu Trump hanedanı ve iş imparatorluğunun son büyük draması başlıyor. Kim mi bu adam? Fred Trump, evet, Donald Trump'ın babası. Fred Trump diye bildiğimiz adam 11 Ekim 1905'te New York'un Bronx semtinde gözlerini açıyor dünyaya. Vaftiz adı Frederick Chris Trump. Sonradan New Jersey'de doğdum diye dolaşan hikayeler yalan, o Bronxlu. Babası Frederick Trump, Almanya'nın güneyindeki Bavyera'dan gelen bir Alman göçmeni. Fred'in dedesi, o daha minicikken amfizem yüzünden gitmiş bu dünyadan. Frederick de küçük yaşta ailesini geçindirmek için ekmek peşinde koşmaya başlamış. O dönemler Almanya yeni birleşmiş, 1871'den beri sanayi devrimiyle coşuyor, Avrupa'da her yerde nüfus patlaması var. Millet canından bezmiş göç yollarına düşüyor. Frederick tam 16 yaşındayken 1885'te Amerika'ya atıyor kendini. New York'a inince göçmen defterlerinde soyadı Trump diye sonundaki F ile yazılmış. Frederick önce Manhattan'da tutunuyor, çalışıyor. Sonra 1891'de batıya göz kırpıyor. Washington eyaletinin yeni kurulan Seattle şehrine yerleşiyor, birkaç yıl sonra da Monte Cristo kasabasına geçiyor. 1890'larda Klondike altın avı patlıyor, Washington'un kuzeyinden Kanada'nın Yukon bölgesine altın peşinde kalabalık akın ediyor. Frederick de restoranlar açıyor, oteller işletiyor, epey para kazanıyor. Kaliforniya'dan başlayıp kuzeye, Washington üzerinden Kanada'ya uzanan bu altın rüzgarı, onun sunduğu yatak, yemek, eşya satışlarına inanılmaz talep yaratıyor. 10 yılın sonunda Britanya Kolumbiyası'na kayıyor. Orası Yukon Nehri'nin tam kalbi, altın avının merkezi. Frederick biraz altın arıyor ama asıl para madencilere yatak sağlamak ve kazma kürek satmakta. Trump ailesinin serveti de buradan filizleniyor. Bu birikimiyle 1901'de Almanya'ya dönüyor, hemen evleniyor. Karısıyla orada kalmayı hayal ediyorlar ama Bavyera yetkilileri burnunu sokuyor. Frederick'in 1885'te zorunlu askerlikten kaçmak için ülkeyi terk ettiğini düşünüp başlarını ağrıtıyorlar. Mecburen New York'a dönmeye karar veriyorlar. 1905'te Fred burada doğuyor. Frederick 1902'de evlendiği Elizabeth Christ'la kadın 11 yaş küçük. Düğünden sonra kalıcı göç etmekte kararsızlar, Elizabeth ailesini Almanya'da bırakmak istemiyor. Ama Bavyera hükümeti Frederick'in vatandaşlığını askerlik yüzünden iptal edince başka çare kalmıyor. İlk çocukları Elizabeth, annesi gibi Nisan 1904'te doğuyor New York'ta. Fred ikinci 1907'de de John geliyor. Fred'in çocukluğu o yılların tipik göçmen çocuğundan farklı. Çoğu aile Lower East Side'da karanlık apartmanlarda sürünürken Trump'lar biraz daha rahat. 1907'de John doğunca aile Güney Bronx'ta yeni bir siteye taşınıyor. Her dairede banyo, buzdolabı var. Bina görevlisi odun kömür taşıyor. Bronx manzaralı 20. yüzyıl başı New York'una göre orta halli bir konfor. Fred'in babası şehre dönünce bir süre berberlik yapıyor, Almanya'da çocukken çıraklık etmiş. Ama uzun sürmüyor. Batıdaki altın günlerinden kalan paralarıyla Manhattan'ın doğusundaki Queens'e emlak almaya başlıyor. Akıllıca iş. Çünkü Queens o zamanlar bomboş sayılır. 1909'da Queensboro Köprüsü bitince 1910'larda halk akıyor. Trump'lar da orada, Frederick ufak tefek ev sahibi olmuş. Fred ve kardeşleri Almanca konuşup
bu hızla değişen mahallede büyüyor. Fred'in gençlik yılları etrafında biraz efsane var. Sonradan 8-9 yaşımda çalışmaya başladım diye övünüyor, doğru mu bilmem. Ama net olan şu, 1914'te Birinci Dünya Savaşı kopunca, hele 1917'de AB girince, New York'ta Alman düşmanlığı artıyor, hayatları zorlaşıyor. Trump'lar sessiz sedasız takılıyor. Frederick savaş bitince Queens'teki ufak imparatorluğunu büyütmeyi planlıyor. Bir sürü mülk, arsa almış bina dikmeyi düşünüyor. Ama savaşı göremiyor. Fred'in erken yılları etrafında bir miktar efsane vardır. Daha sonra 8-9 yaşlarından beri çalıştığını iddia etti. Bunun doğruluğu belirsizdir. Kesin olan 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve özellikle 1917'de AB'nin savaşa girmesiyle New York'ta artan Alman karşıtlığının hayatlarını biraz zorlaştırdığıdır. Trump'lar savaş yıllarında düşük profilli davrandılar. Fred'in babası, savaş bitince Queens'teki küçük emlak imparatorluğunu genişletmeye dönmeyi umuyordu. Çok sayıda mülk ve üzerine bina dikmeyi düşündüğü arsalar edinmişti. Ancak savaşın sonunu göremedi. Bir pandemi, savaşın sonlarında dünyayı vurdu. Yanlış biçimde İspanyol gribi diye anılsa da, en erken belgelere göre 1918 Mart'ında Kansas'taki bir askeri hastanede görülen vakayla salgın, görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısında ortaya çıktı. Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardından Batı Avrupa'da yayılmaya başladı. Frederick Trump, Mayıs 1918'de muhtemelen bu salgının erken kurbanlarından biri oldu. Hastalığıyla ilgili çelişkili raporlar vardır. Ölüm sebebinin İspanyol gribi olduğu kesinlenemese de güçlü emareler bunu gösterir. Sağlıklı sayılabilecek 40'larının sonundaki bir adam, Mayıs sonunda ağır bir solunum rahatsızlığıyla hastalanmış ve 30 Mayıs'ta ölmüştü. Aile yoksulluğa düşmedi. Elizabeth Trump, çocuklarının yardımıyla savaş sonrası Queens'te mülkleri geliştirmeye devam etti ve emlak işini ayakta tuttu. Genç Fred eğitimini sürdürdü ve 1923'te Richmond Hill Lisesi'nden diploma aldı. Bu, onun resmi eğitiminin sonuydu. Babasının mirası aileye bir dayanak sağlasa da, savaş sonrası başlayan ve 1920. yılların başına dek süren enflasyon, Frederick'in bıraktığı servetin değerini aşındırdı. Bu nedenle Fred ve kardeşleri, miras kalan para ve mülklerden azami fayda sağlamaları gerektiğinin bilincindeydi. 1920. yıllar ilerledikçe aile emlak işini kimin yöneteceği netleşti. John, yüksek öğrenime devam etti, mühendis ve mucit oldu. Şirketi ise Fred yönetecekti. Trump'ların küçük bir portföyü vardı. Fred, 1923'te okuldan ayrılır ayrılmaz inşaat işçisi olarak işe girip sektörü tabandan öğrenmeye başladı. Önce amelelik, sonra marangozluk yaptı. Aynı zamanda mühendisliğin ve inşaat tekniğinin bazı unsurlarını öğrendi. Bunların hepsi onu aile işini yönetmeye götüren bir kanaldı. Bu amaçla babasının yıllar önce aldığı arsalar üzerinde yarı zamanlı olarak evler inşa etti. 1925'e gelindiğinde Queens'te 3 küçük ama işlevsel ev tamamlamıştı. Fred, 21 yaşına gelene kadar babasından kalan mülkleri resmen yönetemeyeceğinden şirket bir süre Elizabeth Trump & Son adıyla faaliyet gösterdi. Çekleri anne Elizabeth imzalıyor, günlük işleri Fred yürütüyordu. Likidite bulmak zordu. Manhattan'da gökdelen patlaması yaşanıyordu. Queens'te küçük ölçekli iş yapan, üstelik 20'ine yeni basmış müteahhitler, bankaların gözünde cazip kredi müşterileri değildi. Bu yüzden Fred, bir evi bitirip satar, karıyla bir sonrakini finanse ederdi. Zamanla bu birikti. Aynı anda 2'şer 3'er ev üzerinde çalışıp, bunlardan doğan nakitle peşinden 5-6 proje daha üstlenmeye başladı. 1926'ya gelindiğinde 19 farklı evi tamamlamıştı. İzleyen yıllarda Queens'in pek çok sokağı Fred Trump imzası taşıyan konut bloklarıyla doldu.
Bunlar orta sınıf olmayı hedefleyen genç çiftlere yönelik sağlam, süssüz ama işlevsel evlerdi. 1920. yılların sonunda işi gayet iyiydi. Fred, ABD'nin hızla değiştiği bir dönemde aile işini büyütmeye çalışıyordu. Babası, 1820'lerden 1920'lerin başına kadar Avrupa'dan Amerika'ya gelen 10 milyonlarca göçmenden biriydi. Gerek Avrupa'daki nüfus baskısı, gerek yeni dünyadaki fırsatlar bu akımı beslemişti. Birçoğu Kanada'ya, Kaliforniya'ya veya Buenos Aires, Montevideo, São Paulo gibi Güney Amerika şehirlerine gitti. En çok tercih edilen yerse Amerika Birleşik Devletleri'ydi. New York City, İrlandalı, İtalyan, Alman, Yahudi, Polonyalı, Çek, Macar, İskandinav göçmenlerin giriş kapısıydı. Bu insanlar Lower East Side gibi bölgelerde devasa apartmanlarda yaşayıp zorlu hayatlar sürerken Amerika'yı inşa ettiler. Ülke 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşip büyüdü. Bu süreç, Birinci Dünya Savaşı sonrasında sönümlenirken Amerikan hayatında yeni bir safa başlıyordu. Avrupa'dan kitle göçünün sonuna gelindiği fark edildi ve 1924'te göçmenlik yasası çıkarılarak ABD'ye girişi ciddi biçimde kısıtlandı. Aynı zamanda ekonomi olgunlaştı ve orta sınıf hızla genişledi. Bu süreci 1930'larda büyük buhran yavaşlatsa da uzun vadede orta sınıf konuta büyük ihtiyaç doğdu. Zamanla Fred Trump, New York'ta bu konutların önemli bir kısmını inşa edecekti. Fred'in hayatında bu döneme dair çok tartışılan bir olay var. The New York Times'ın Haziran 1927 tarihli bir sayısında, Queens'te bir Ku Klux Klan mitingine yönelik polis baskınında Fred Trump'ın tutuklandığı bildirildi. Fred'in o yıllarda üzerinde çalıştığı evler arasında mekik dokuduğu ve Queens'in Jamaica semtindeki Devonshire Road'da yaşadığı yazılıydı. Tutuklamaya yol açan olay, Times'ın ifadesiyle 1000 KKK üyesi, yüzlerce faşist kara gömlekli ve polis arasındaki çatışmaydı. Kara gömlekliler, İtalya'daki Mussolini yanlılarını taklit eden İtalyan göçmenlerdi. KKK yalnızca Afro-Amerikalıları değil, aynı zamanda Katolik İtalyan ve İrlanda kökenli göçmenleri de hedef alıyordu. Karşıt gösteriler şiddete dönüştü. Polis klan üyeleriyle çatıştı. Fred Trump'ın bir klan üyesi olarak yürüyüşe ve şiddete katıldığı için mi, yoksa Queens'te yaşayıp çalıştığı mahallede yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için mi tutuklandığı kesin değil. Bildiğimiz, ilk tutuklamanın ardından hakkında dava açılmadığı ve Fred Trump'ın KKK üyeliğine dair başka bir kanıtın olmadığı, ancak söz konusu mitingde bulunduğu. Fred için 1927 yazındaki kısa tutukluluk, 20'li yaşlarındaki en büyük zorluk değildi. 2 yıl sonra, Ekim 1929'daki Wall Street çöküşü büyük buhranı tetikledi. Bu 20. yüzyılın en kötü ekonomik krizi oldu. ABD'de ve başka ülkelerde inşaat sektörü yıllarca durma noktasına geldi. Krizin emlak piyasasını nasıl tahrip ettiğine Empire State binası örneği ışık tutar. 1929 boyunca planlandı. Ağustos'ta duyuruldu. Eylül'de şantiye temizlenip inşaata başlandı. Borsa çöküşe doğru giderken. Yine de proje sürdürüldü. 1930'dan 31'ine kadar bina dikildi ve New York'un, hatta dünyanın en yüksek binası oldu. Fakat binanın büyük bölümü 1930'ların sonlarına dek boş kaldı. Bu ölçekte bir kriz ortamında Fred Trump'ın inşaat işinin yürümesi imkansızdı. Kredi bulamıyor, talep dibe vuruyordu. Yine de elinde yeterli para vardı. Bakkaliye perakende işine yöneldi ve Queens'te müşterilerin reyonlardan kendi ürünlerini seçtiği, bugün standart ama 1930'larda yeni, modern bir süpermarket kurdu. Yüreği bu işe yatmasa da 1930'ların çorak yıllarında ayakta kalmasına yetti. 1934'te iki gelişme Fred'in talihini değiştirdi ve Trump ailesini büyük servete giden yola soktu. İlki, Franklin Delano Roosevelt'in Kasım 1932'de başkan seçilmesi,
1933 başında göreve başlayıp AB'yi büyük buhrandan çıkarmak için yeni düzeni New Deal uygulamaya koymasıydı. Programın çekirdeğinde işsizlere iş sağlamak ve ülkenin altyapısını yollar, köprüler, okullar, evler geliştirmek için devasa bir inşaat hamlesi vardı. 1934'te Ulusal Konut Yasası, National Housing Act çıkarıldı. Federal Konut İdaresi, FKA kuruldu. Yeni ipotekleri finanse etmek, eski ipoteklerde hacizleri önlemek için mekanizmalar getirildi. Fred Trump, kısa sürede bu mekanizmalardan yararlanarak büyük ölçekli, mütevazı evler inşa etmeye başladı. 1936'ya gelindiğinde yüzlerce işçi çalıştırıyor, yüzlerce konut ve dairelik projeler yürütüyordu. İkincisi 1934 Ocağı'nda iflas eden Brooklynli J. Lehman Krause Corporation'ın ipotek portföyünü satın almasıydı. Trump, bu anlaşma kapsamında çok sayıda mülkü ciddi indirimle devraldı. 1934'teki bu satın alma, aynı anda devreye giren yeni düzen konut finansmanı ile birleşince, Fred, 1930'ların ikinci yarısında hızla palazlandı. 1940'ların başına gelindiğinde New York'un önde gelen emlak müteahhitlerinden biri olma yolundaydı. Yükselişi büyük devlet ve federal fonlar sayesinde gerçekleşti. Bu dönemde Fred aile de kurdu. 1934'te Lehman Krause ipoteklerini alıp yeniden inşaata dönerken ve Ulusal Konut Yasası'nın hükümleri işlerken bir partide Mary Ann McLeod'la tanıştı. İskoçya doğumlu Mary, 1930'da büyük buhran derinleşirken New York'a gelmişti. Çok az imkanı vardı. Dadılık işini kriz nedeniyle kaybetti. Kısaca İskoçya'ya dönüp sonra tekrar Amerika'ya geldi. Kısa bir birlikteliğin ardından 11 Ocak 1936'da evlendiler. 15 ay sonra ilk çocukları Marianne doğdu. Ardından 1938'de babasının adını alan Freddie, 1942'de Elizabeth, 1946'da Donald. Mary'nin ailesindeki iki farklı Donald'ın adı, 1948'de Robert geldi. Aile Queens'teki Jamaika'da yaşadı ve sonraki 10 yıllarda evlerini birkaç kez büyüttüler. Fred, sert ve otoriter bir babaydı. Çocukları fiziksel olarak terbiye eder, kendisi işteyken evde neler olup bittiğine dair Mary'den rapor alırdı. Masada kusursuz görgü kuralları ve çeşitli disiplinler uygulanırdı. İlerleyen yıllarda evin çevresine kamera sistemi kurdu. Trump hanesi rahat bir yer değildi. Fred içki içmeyen, teetotal biriydi. 1920. yıllardaki yasağın bir prohibition gölgesinde yetişmişti. Dindardı. Kendisi Lüterci, Mary ise Presbiteryendi. Daha sonra 20. yüzyılın en etkili vaizlerinden Güneyli Baptist Billy Graham'ın hayranı oldu. Kısacası çalışmaya, para kazanmaya ve sıkı denetlediği bir aile yetiştirmeye odaklı, muhafazakar ve gösterişsiz bir karakterdi. 1930'ların sonlarına gelindiğinde Fred'in işi devlet sübvansiyonlarının sırtında parlıyordu. Uygun fiyatlı konut üretiminde New York'un Henry Ford'u diye anıldığı olurdu. Artık yüzlerce birim inşa ediyor, Queens'in yanı sıra doğduğu yer olan Brooklyn'e de açılıyordu. 1940'lıların eşiğinde binlerce konut inşa etmişti. Fakat ufuk kararıyordu. Eylül 1939'da Nazi Almanyası Polonya'yı işgal edince Avrupa Savaşı'nın içine girdi. Roosevelt, faşizme karşı müdahil olmak istese de 7 Aralık 1941'deki Pearl Harbor saldırısına kadar ABD savaş isteği yoktu. Saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri bir gecede 2. Dünya Savaşı'na girdi. Yüzeyde bu gelişme Fred için kötü haberdi. Ekonomi hızla savaş üretimine çevrilirken konut inşaatı gibi sivil alanlar aksadı. Ayrıca ailenin Alman kökeni Amerika Birleşik Devletleri'nde Nazi 5. kolu korkusunu körükledi. Fred, bu soruna "Annem babam aslında İsveçliydi" diyerek karşı koymaya çalıştı. Diğer, daha büyük sorunu ise hükümet onun yerine çözdü
ve işini adeta turbo besledi. FŞA fonlarının bir kısmını askeri personel için apartman inşaatlarını finanse etmeye ayırdı. Fred Trump bir gecede donanma ve savunma personeline konut yapan bir yükleniciye dönüştü. Özellikle AB donanmasının merkezi ve bugün dünyanın en büyük deniz üssü olan Norfolk, Virginia civarında. Dahası, hükümet savaş sonrası bu konutların mülkiyetinin yüklenicide kalmasına izin verdi. Böylece Trump, emlak imparatorluğu savaş dönemi federal finansmanıyla devasa ölçüde büyüdü. Yalnızca Norfolk'ta yaklaşık 1500 daire yaptı. Fred, kendisini büyüten topluma geri de verdi. 20. yüzyıl başı Rockefeller ve Carnegie gibi yağmacı baronların robber barons çağıydı. Bu sanayi devleri muazzam servet edindiler. Fakat aynı zamanda servetlerini topluma kültür, eğitim, sağlık kurumları yoluyla geri aktarma sorumluluğu hissettiler. Fred de bağışlarda bulundu. Sağlık alanında bazı çocuklarının, Donald dahil, doğduğu Queens'teki Jamaica Hospital Medical Center'a eşi Mary ile birlikte ciddi destek verdi. United Cerebral Palsy gibi kurumlara katkı sundu. New Jersey'de büyük bir bina kompleksini bu kuruluşun kullanımına bağışladı. Fred'in hayır işlerinin en dikkat çekeni Yahudi kozuslarına verdiği destektir. Bu, İkinci Dünya Savaşı yıllarında başladı. Orta Doğu'da yeni doğan İsrail devletini desteklemek için İsrail Bond satın alarak devam etti. New York'ta Ed Koch gibi pek çok Yahudi kökenli siyasetçiyi de destekledi. Koch, 1978 ile 1989 arasında kentin belediye başkanıydı. Koch, ılımlı bir demokrattı. Fred'in kendisi ise iki büyük partiyle de sıkı bir bağa sahip değildi. Savaş, 1945 Mayıs-Eylül arasında kademeli olarak sona erdi. Bununla birlikte hükümet ordu evleri için verdiği cazip finansmanı bitirdi. Fred, Virginia Norfolk'taki büyük bir proje için sürmekte olan inşaatı durdurdu. Ancak amca Semih desteği bitmedi. Başkan Harry Truman yönetimi, faşizmi yenen gaziler için uygun fiyatlı konutlara finansmanı yönlendirdi. Buna büyük ihtiyaç vardı. Zira savaş sırasında Norfolk gibi yerlerde büyük yatırımlar yapılmıştı ama barış zamanı kimse dev bir deniz üssünün dibinde yaşamak istemiyordu. Fred yine bu finansmanın önemli bir payını aldı. Yıllarca Queens-Norfolk arasında mekik dokuduktan sonra yeniden New York'a odaklandı. Savaştan önce mülk sahibi olduğu Brooklyn'deki Bennonhurst ve Brighton Beach'te stok ürünü olan mütevazı apartman ve konut projelerine döndü. Federal destekten yararlandı. Bu yıllar çok çalışmayla geçti. Fred, haftanın 7 günü çalışmasıyla bilinirdi. Savaş sonrasında tedarik zincirleri yeniden kurgulanmak zorundaydı. Küvet, radyatör, bakır gibi malzemeleri yeterli miktarda bulmak baş ağrısıydı. Birim fiyatlarını birkaç bin dolar artırmak zorunda kaldı. Alıcılar şikayet etmedi. 1947 başında Beth Beach projesini bitirdiğinde örnek daireleri görmek için kalabalıklar akın etti. İşler yıllarca böyle sürdü. Büyük buhran 1930'larda yeni düzen ile ardından savaş ekonomisinin etkisiyle büsbütün son bulmuştu. Fakat New Deal etosu 1940'lı yıllar, 1950 yıllar boyunca sürdü. Fred Trump da en büyük faydalananlardandı. Örneğin savaş sonrası bazı projeleri için FHA'dan milyonlarca dolar destek aldı. Yalnız konut blokları değil, planlı mahalle anlayışıyla çevresel dükkan ve donatıları da finanse ettirdi. Ölçek göz kamaştırıcıydı. Trump ailesi üzerine yazılmış yetkili bir çalışmanın dediği gibi. Federal Konut İdaresi olmasaydı, Fred Trump bir süpermarket işletiyor olurdu. Fred bunun farkındaydı. FHA ile bağlarını özenle besledi, 1935 ile 1952 arasında New York FHA direktörü olan Thomas Grace'in restoranında düzenli yemekler yedi. 1950'lerin sonuna gelindiğinde Fred muazzam zenginleşmişti. Servetini sayıya dökmek zordu. Zira varlıkları büyük ölçüde değeri oynak gayrimenkulden oluşuyordu. Her ne olursa olsun
Queens, Brooklyn ve Norfolk'ta sahip olduğu binlerce birimi satmayı düşünmüyordu. Bunlar yıllık milyonlarca dolar kira geliri getiriyordu. Oturup beklese bile serveti artacaktı. Fred'in başarısı ne şans ne de sadece zengin doğmakla açıklanabilir. Babasının belli ölçüde başarılı olması elbette bir başlangıç avantajıydı. Fakat Fred çok küçükken ölmüş, aileyi nispeten kırılgan bırakmıştı. Fred, görece rahat bir ailede doğup dünyanın en varlıklı emlakçılarından birine yalnızca mirasla dönüşmedi. Başarısının özünde basit bir mantık vardı. Amerika 20. yüzyılda gitgide zenginleşiyor, 1930'larda yeni düzen ile orta sınıf genişliyordu. Yeni yükselen aileler, Birinci Dünya Savaşı'na kadar New York'ta yaygın olan tenementlerden daha iyi evler istiyordu. Manhattan'da fiyatlar uçarken alt gelirli göçmen aileleri Lower East Side gibi bölgelerden Hudson'ın ötesine, Queens ve Brooklyn'e taşıma eğilimi vardı. Fred, bu sosyoekonomik dönüşümü bu bölgelerde ucuz ama göreli konforlu apartmanlar inşa ederek değerlendi. Başarı gösterişli bir şey değildi. Ama Amerika'da büyük servet çoğu zaman böyle yapılır. Henry Ford, Model T'yi üreterek ulaşımı dönüştürdü. Tek, iş gören bir ürünü uygun fiyatla neredeyse 20 yıl boyunca durmadan yaparak. Basit, iyi bir fikri uzun süre etkin biçimde tekrarlamak zenginlik getirir. Fred Trump, savaş sonrası New York'ta uygun fiyatlı konutun Henry Ford'uydu. Kazanan formülü tekrar uyguladı. Henry Ford benzetmesi başka yönlerden de anlamlıdır. Zira Ford gibi Trump da tartışmalı bir figürdü. Ford, arası savaş dönemi boyunca The International Jew, The World's Problem gibi başlıklarla antisemit yayınlar yapan meşhur bir Yahudi düşmanıydı. Fred Trump da tartışmalıydı. 1920 ile 320. yıllarda Queens gibi tanıdığı mahallelerde iş yaptığı için iyi müteahhit ve iyi ev sahibi imajına önem veriyordu. 1940 ile 50. yıllarda tablo değişti. Bazı anlatılara göre kârı azamileştirmeye çalışan zor bir ev sahibi olarak ün saldı. Dönemin halk ozanı Woody Guthrie 1950'lerin başında Brooklyn Gravesend'deki Trump imzalı Beach Haven kompleksinde yaşadı. Old Man Trump dahil birkaç şarkıda ev sahibinden bahsetti. Guthrie'nin değindiği sorunlardan biri Trump'ın sitelerindeki ırk ayrımıydı. Kuşkusuz bunun tamamı Trump'ın icadı değildi. 20. yüzyıl ortası Amerika'sında ırk ayrımcılığı yaygındı ve yeni düzenin konut politikaları redlining uygulamalarıyla eleştirilir. Bununla birlikte yıllar boyunca Fred Trump'ın Afrikalı Amerikalı kiracılarına yönelik politikalarının ayrımcı olduğu da savunula gelir. 1950'lerin ortasına gelindiğinde Fred'in iş imparatorluğunun çekirdeği oluşmuştu. Yeni düzenin 1930'larda devreye soktuğu teşvikler, savaş sırasındaki kontratlar ve savaş sonrasında gazilere konut için yapılan inşa hamleleri, onu baştan aşağı devlet destekli projelerin büyük faydalanıcısı yaptı. Norfolk gibi üslerin yanındaki kocaman apartmanları hükümet parasıyla yapıp savaş sonrası mülkiyetini elinde tutması 10 yıllar boyu büyük kar sağladı. 1960'lılar, 70'ler ve 80'lerde gelirinin büyük bölümü sahip olduğu binlerce birimin kira akışından geldi. Yine de hayatının ilerleyen dönemlerinde yeni girişimleri oldu. Bunlardan biri, Brooklyn Coney Island'daki Steeplechase Park'ın yeniden geliştirilmesiydi. Başarısız oldu. 1900'lerin başında yapılan 3 Luna Park'tan biri olan Steeplechase, 1964'te kapandı. Trump satın aldı ve binlerce dairelik 30 katlı bloklar planladı. Parkın yıkımını gösterişli bir etkinlikle başlattı. Ama plan, imar ve ruhsat sorunlarına takıldı. Sonunda bazı bölümleri Norman Kaufman'a kiralayıp parkın kalanını kısmen yeniden açtırdı. Ardından devlete 4 milyon dolara sattı. 2,3 milyon dolara almıştı. Aradaki kira gelirleri ve belediyeye karşı kazandığı 1 milyon dolardan fazla tazminatla aslında hiçbir şey inşa etmeden milyonlar kazandı.
1960'ların sonuna gelindiğinde Fred, Trump Organization'ın çocuklarına devri ve büyük servetin verasette vergi yemeden aktarımı için plan yapıyordu. 1970'te ABSS'de ortalama yaşam beklentisi 70 civarındaydı. Fred o yıl 65'e girdi. Ortalama ömrü fazlasıyla aşacaktı. Ama yaşlandıkça geleceği düşünmeye başladı. O yıllarda New York iş dünyası hala belirgin biçimde erkek egemen olduğundan aile işini bir veya daha fazla oğlunun devralacağı varsayılıyordu. Marianne 1960'larda hukukta ilerliyor. Sonradan federal yargıç olacaktı. Küçük kızı Elizabeth aile işinde rol almayıp Chase Manhattan'da asistanlık yapacaktı. En büyük oğlu babasının adaşı Freddie, tıpkı babası gibi aile işinde öne çıkacak sanılıyordu. 1960'ların ortasında şirketin başkan yardımcısıydı. Derken baba-oğul ilişkisi bozuldu. Freddie, havayolu pilotu olma hayalini izlemek için ayrıldı. Kızı Mary'e göre aile içi gerilim onun alkolizme sürüklenmesine katkı yaptı. Freddie çekilince Fred ikinci oğlu Donald'ı devralmaya hazırlamaya başladı. Donald 1968'den itibaren Trump Organization'da çalıştı. Aynı sıralarda topuklarındaki kemik mahmuzu teşhisiyle Vietnam askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmasıyla meşhurdur. Birkaç yıllık hazırlıktan sonra 1971'de Fred, Donald'ı Trump Organization'ın başkanı yaptı. Bu işi bütünüyle devrettiği anlamına gelmiyordu. Büyük mülklerin kontrolü Fred'de kalmaya devam etti. Donald fiilen şirketin genel müdürü konumundaydı. Oğluna verdiği öğütler çok konuşuldu. Donald'ın acımasız bir killer olması gerektiğini telkin ettiği söylenir. Masaya geleni zayıf düşürmek için güneşe karşı dengesiz sandalyelerle görüşmeler yaptığı anlatılır. Daha kaygı verici biçimde Trump'ların kiracı politikaları 1970'lerin başından itibaren Adalet Bakanlığı ile kiralama uygulamalarında ırk ayrımcılığı iddiaları üzerinden davalara konu oldu. Eski savaş dönemi Virginia sitelerinde bakımsızlık ve kemirgen sorunları yüzünden 1970'lerin ortasında toplu kiracı davaları açıldı. 1976'da Fred kısa süreliğine yeniden tutuklandı. Fred oğluna iş tarzını aktarmaya çalışsa da Donald başka yönlerden kendi yoluna gitti. Baba, Manhattan'ın göz alıcı pazarından bilerek uzak durmuş, gösterişsiz projelerle servet yapmıştı. Oğul, 1970'lerin sonunda Manhattan'a girmeye kararlıydı. 5. Cadde ile 56. Sokak köşesinde bir arsa aldı. 1979'da Trump Tower inşaatına başladı. 1983'te tamamlandığında 58 katlı binanın konutları hızla satıldı. 1980'lerin başında Batı dünyasında başlayan ekonomik toparlanma ve Donald'ın projeyi sansasyonel biçimde pazarlaması bunda etkiliydi. Fred, Trump Tower'ın başarısını görünce oğlunun yeteneğine inandı ve Donald'a genişleme için kesenin ağzını açtı. Oysa hukuki, fiili kontrol karmaşıktı. Donald, şirketin yüzüydü. Ancak Fred, imparatorluğun büyük bölümünü elinde tutuyordu. Açık olan, Fred'in Donald'a milyonlarca dolar borç verdiğiydi. Donald da Manhattan'da baş döndürücü hızda genişlemek için yüklü krediler almaya başlamıştı. Bu, 1960'ların, 70'lerin suçla boğuşan, harap mahallelerini canlandırmaya çalışan bir New York'ta, oteller ve ticari binaların el değiştirdiği hareketli bir dönemdi. Ancak her balonda olduğu gibi fiyatlar sonunda gerçek değerinin ötesine taşınca, çöküş ihtimali borçla büyüyenleri savunmasız bıraktı. 19 Ekim 1987 Kara Pazartesi'yle borsa sert düştü. Genel borsa çabuk toparlansa da Manhattan emlak fiyatlarının şiştiği fark edildi ve bu, Donald'ın elinde bir yığın kötü kredi anlamına geldi. Donald, küçük 1 milyon dolar aile kredisiyle başladığını söyler. Oysa bu 1 milyon iddiası, 1976'da her çocuk için kurulan 1 milyon dolarlık tröstlerle ilgili görünür. Fred'in cömertliği bunu hızla aştı.
1978'de Donald'ın Manhattan'daki ilk projesi, meşhur Grand Central'ın yanındaki Commodore Hotel'in baştan aşağı yenilenmesiydi. Bunun için $70 milyon kredi aldı. Yarısına Fred kefil oldu. Para bankadan gelse de esasında Fred'den geliyordu. Donald ödeyemeseydi, Fred $35 milyon bankaya borçlanmış olacaktı. Otel 1980'de Grand Hyatt olarak yeniden açıldı ve kredi ödendi. Fakat 1980'lerde babasından aldığı paralar için aynı şey söylenemez. 1985 tarihli bir hukuki belge, o tarihte Donald'ın Fred'e $14 milyon borcu olduğunu gösterir. Bu rakam, özellikle Donald kumarhane işine girdikçe 1980'lerin sonu 1990'ların başında tırmandı. 1982'de Forbes, ilk 400 zenginin listesinde Fred'i 286 sırada $200 milyon servetle saymıştı. Bazıları daha yüksek olduğunu savunur. Donald ise otellere ve özellikle Atlantic City'deki kumarhanelere 100 milyonlar dökerek borç batağına ilerliyordu. 1987 çöküşü sonrası toparlanma kesik kesikti. 1990'ların başında durgunluk geldi. Durgunlukta kumarhaneler kötü performans gösterir. Donald birden fazla kumarhane alarak kendi kendisiyle rekabet ediyordu. 1990'a gelindiğinde faiz ödemelerinde geride kalıyordu. Fred devreye girdi. Avukatı Howard Snyder'ı Trump Castle'a Kamal'a gönderip 5000'likten 670 gri jeton aldırdı. $3,35 milyon ve kasadan çıktı. Ertesi gün $150 bin daha. Toplam $3,5 milyon. Bu Fred'in oğluna vergisiz yardım yapmasının bir yoluydu. Avukat Fred adına yığınla jeton almıştı. Teorik olarak istediği an bozdurabilirdi. Yani hediye sayılmıyordu. Pratikte iade niyeti yoktu. Kumarhane Denetim Komisyonu bu numarayı yutmadı. Donald'a $65 bin ceza kesti. Donald'ın finansal durumu dibe giderken Fred'in sağlığı da düşüşteydi. Avukatının bu jetonları aldığı sırada Fred 80'lerinin ortasındaydı. Yaşa bağlı çeşitli rahatsızlıklar yaşıyordu. Ekim 1991'de hafif demans teşhisi kondu, zamanla ilerledi. Donald'ın ikinci evliliği. 20 Aralık 1993'te Plaza Hotel'de Marla Maples'la sırasında Fred sadıçlık yaptı ama neden orada olduğunu kendisine hatırlatmak gerekmişti. Yine de 1991'de Donald'ın fiilen iflas süreçlerine girdiğini, Plaza Hotel ve Atlantic City'deki 3 kumarhaneyi, Taj Mahal, Trump Plaza, Trump Castle, sonunda kaybedeceğini idrak edebilecek durumdaydı. Sonraki yıllarda bazı aile üyelerinin anlattığına göre, Fred zaman zaman yakınlarını tanıyamaz olmuştu. Son yıllarını bu inişte geçirdi. 1999'da Long Island'da hastaneye kaldırıldı. 25 Haziran 1999'da 93 yaşında zatürreden vefat etti. Cenazesi Manhattan'da yapıldı. Queens'teki aile mezarlığına defnedildi. Bütün hayatını ve işini büyük ölçüde geçirdiği semte, ailenin Hudson'ın öte yakasına daha yeni taşınmış olmasına rağmen. Fred Trump'ın ölümü hikayenin sonu olmadı. Yıllardır aile içinde servet ve mülk imparatorluğunun paylaşımı üzerine gerilimler vardı. Fred, şirketi Donald'ın yöneteceğini planlamıştı. Ancak mirasın tamamını ona bırakmak niyetinde değildi. Vasiyetinde her bir çocuğunun büyük pay alması ve geniş aile üyeleri, özellikle Freddie'nin çocukları Fred 3 ve Mary, için de pay ayrılması öngörülüyordu. 1990 gibi erken bir tarihte Donald'ın bu düzeni çoğunluk pay alacağı şekilde değiştirmeye çalıştığı iddiaları dile geldi. Fred buna izin vermedi. 1991'de Marianne ve Robert'ı vasiyetin birlikte yürütücüleri yaptı. Böylece 1999'da Fred öldüğünde vasiyet onun tasarladığı çizgideydi. Bu hayatiydi. Zira 1980'ler 90'larda Trump Organization'ın bazı girişimleri geleceği zedelemiş olsa da Fred'in 10 yıllar içinde inşa ettiği dev portföyün büyük kısmı ölümüne dek
bizzat onun üzerindeydi. Yüklü nakit bırakmadı. Fakat kağıt üzerinde 10 milyonlarca dolarlık, bazı çalışmalara göre 100 milyonlarca dolarlık gayrimenkul vardı. 1980 ve 90'larda servetin veraset vergisinden kaçınmak için aşırı düşük değerleme yapıldığı iddiaları vardır. Vasiyetle bir sonraki nesle geçen mülklerin bir kısmı birkaç yıl içinde daha önce beyan edilen değerlerinin 10 ila 20 katına satılmıştır. Bu nakit, Donald'ın 1990'lılardaki finansal batağından çıkmasında can simidi oldu. Ayrıca vasiyete eklenmiş olduğu iddia edilen bir zeyilname, kodisil, yüzünden de ihtilaf patladı. Bu, Freddie'nin çocuklarına, Fred 3 ve Mary, gidecek payı kısıtlıyordu. Fred'in torunları arasında doğrudan miras hakkına sahip olanlar yalnız onlardı. Bu tartışmalı ek, Fred'in ağır yaşı ve demansı göz önüne alındığında böyle bir değişikliği yapmaya ehil olup olmadığı tartışmasını doğurdu. Sert bir dava süreci yaşandı. Sonunda kısmi bir uzlaşma oldu. Ancak hem Fred 3 hem de Mary Trump, dedelerinin zayıf bilişsel durumundan Donald'ın yararlanarak kendilerini fiilen mirastan mahrum bıraktığını iddia etmeyi sürdürdü. Fred Trump, huy olarak gösterişten uzak, hafif tabiatlı biri değildi. Tam tersine, spot ışıklarından kaçınan muhafazakar bir karakterdi. New York iş çevrelerinde çok tanınırdı. Norfolk, Virginia gibi yerlerde de binlerce kişi ev sahibinin Fred Trump olduğunu bilir ama kendisiyle hiç karşılaşmazdı. Bunun ötesinde dünya çapında pek kimse onu tanımıyordu. Muhtemelen tam da istediği buydu. Fazla görünür olmamak, mali denetçilerin işlerine burnunu sokmasını zorlaştırırdı. Bu yüzden dünyada Fred'e ilgi son yıllarda arttı. Donald, Manhattan'a girip Trump Tower'ı inşa ederken Atlantic City'de kumarhaneler kurmaya başlayınca basın nereden geldi, arkasındaki finansman neydi diye sormaya başlamıştı. 2017'de Donald'ın ilk kez başkan olmasıyla bu ilgi katlandı. Aile fertlerinin özellikle mirastan büyük ölçüde dışlandıklarını söyleyen iki torunun hatıratlarıyla ve medya araştırmalarıyla yeni bilgiler yayıldı. 1927'de KKK mitingindeki tutuklanma hikayesi, örneğin 2016 seçiminde Donald'ın aile geçmişi mercek altına alınırken su yüzüne çıktı. Kısacası, Fred Trump'ın kariyeri ölümünden sonra daha çok ilgi gördü. Bugün Trump ailesi denince ilk akla 45. ve 47. ABD'de başkanı Donald Trump gelse de hanedanı inşa eden Fred Trump'tı. Nasıl ki John F. Kennedy 1961'de başkan olabildiyse, bunda babası Joseph'in muazzam iş başarısının payı vardı. Donald Trump'ın da adını duyurmadan önce bir Fred Trump'a ihtiyacı vardı. Elbette Fred'in de bir basamağı vardı. Babası Frederick, genç yaşta Bavyera'dan abiye göç etmiş, 1890'ların sonunda Seattle, Britanya Kolumbiyası Yukon hattındaki Klondike altına hücumundan iyi para kazanmıştı. Bu sermaye ile New York'ta inşaata girmişti. Aile 1910'larda Queens'in hızlı gelişimiyle yükselirken, 1918'de İspanyol gribinin Frederick'i aniden aramızdan alması, Fred'i annesi ve kardeşleriyle güç koşullarda bırakmıştı. Fred meydan okudu. 1920. yüzyılın ortasında inşaatı tabandan öğrenip, kendi elleriyle evler yapıp satarak sermayesini çevirdi. 1929 çöküşü ve büyük buhran iştahını geçici olarak kesse de, sonrasında hem kendi çalışkanlığıyla hem de yeni düzen ve savaş zamanı askeri konut sözleşmeleri gibi muazzam devlet desteğiyle coştu. Bu destek savaş sonrasında da sürdü. Kurnaz yönetim ve kimi tartışmalı uygulamalarla New York tarihinin en başarılı emlak magnatlarından biri haline geldi. Bugünün parasıyla milyarder. Ne var ki hayatının son 20 yılı, işin devrini planlarken, küçük oğullarından Donald'ı halefi seçmesiyle birlikte artan bir kaygıyla geçti. Fred, gösterişsiz ve güvenilir projelerle muazzam servet
ve imparatorluk kurarken Donald Manhattan piyasasına ve ardından Atlantic City'de kumarhane sektörüne girerek kendi adını inşa etmeye karar vermişti. Gerçekten de Donald Trump'ın iş zekası tartışmalı olabilir. Ancak Fred Trump'ın bir dönem son derece yetenekli ve başarılı bir geliştirici olduğu inkar edilemez. Kennedy'ler ve Bush'lar gibi 20. yüzyılın diğer Amerikan hanedanlarında olduğu gibi Trump İmparatorluğu'nun kurucusu ve patriği Fred Trump'tı. Onsuz çocuklarından hiçbiri bugün bulundukları yüksek mevkilere gelemezdi. Fred Trump hakkında ne düşünüyorsunuz? Oğlu Donald'ın siyasi ve sosyoekonomik görüşleri üzerinde büyük bir etkisi oldu mu, yoksa aslında temelde farklı bireyler miydiler? Yorumlarda bize yazın. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.